İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetlerin kontrolündeki bölgede Doğu Almanya isminde sosyalist bir cumhuriyet kuruldu. 13 Ağustos 1961'de Doğu Almanya, vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmasını önlemek adına Berlin'de 46 kilometre uzunluğunda bir duvar inşa ettirmeye başladı. Bu duvar, Batı'da yıllarca Utanç Duvarı ismiyle anılacaktı. 1989'da Doğu Almanya, Batı'ya gitmek isteyenler için duvar yıkacağını duyurdu. Aynı gece duvarın her iki yüzünde de binlerce insan birikmişti. Aileleri, sevdikleri, dostları bu duvarın diğer tarafındaydı. Duvar resmi olarak 13 Haziran 1990'da yıkıldı ve tarih oldu. Ancak neredeyse 30 yıl ayakta kalan bu duvar gerisinde çok ilginç hikayeler bıraktı. Berlin Duvarı sadece bir beton yığını değildi. Arkasında gözetleme kuleleri, halkın kaçmasını önlemek için yapılmış mayın alanları, silahlı askerler ve daha birçok üst düzey tedbir yöntemleri vardı. 1942 doğumlu Peter Strasik, Doğu Alman kuvvetlerinde görev yapmış bir isimdi. 1955 doğumlu Günther Welz ise fabrikada çalışan bir işçiydi. Peter ve Günther 4 yıldır aynı fabrikada çalışan iki arkadaşlardı. O yıllarda birçok Doğu Alman vatandaşı gibi onlar da Batı'ya gitmek istiyorlardı. Bu düşüncelerini birbirlerine anlattıklarında aynı amaç için çalışabileceklerini fark ettiler. Birbirlerinden güç almışlardı. Bu durum ikisi için de büyük bir motivasyon kaynağı olmuştu. İki arkadaş düzenli olarak birbirlerinin evinde buluşuyor ve sınır geçmek için planlar yapıyorlardı. 7 Mart 1978 onlar için özel bir tarihti. Çünkü o gün ilk kez gerçek anlamda çalışmalara başlamışlardı. İlk yöntemleri bir helikopter yapmaktı. Ancak bir helikopteri çalıştırabilecek güçte motor bulmaları imkansızdı. İkili bu yüzden bu fikirden caymak zorunda kaldı. Bir helikopter yapmak çok zordu. Peki ya bir sıcak hava balonu yapmak? Peter aynen böyle söylemişti Günther'e. Bu fikir Günther'in de aklına yatmıştı. Ancak ikisinin de bu konu hakkında herhangi bir tecrübesi yoktu. Tek imkanları ise televizyon programlarıydı. Bir de tanıdıklarını verdiği bir dergi vardı. New Mexico'da Uluslararası Balon Festivali'ni anlatan bir dergi. İki Alman hemen balonun planlarını çizdi. Hedefleri kendileriyle birlikte eşleri ve yaşları 2 ile 15 arasında değişen 4 çocuğu taşıyabilecek bir balon yapmaktı. Peter bu balonun ağırlığının 750 kilogram olması gerektiğini hesaplamıştı. Bu ağırlığı kaldırabilecek bir balonun 100 derece ısıda 2000 metreküp hacminde olması gerektiğini düşünüyordu. Peter ve Günther 20.000 popülasyonluk ufak bir kasabada yaşıyorlardı. Yaşadıkları yer bu iş için gayet uygun bir yerdi. Onları izleyen, takip eden, yaptıkları işten haberdar olan insanlar yoktu. Komşu kasabalar ihtiyacı olan malzemeyi bulmaları için yeterliydi. Bir gün sonra kap malzemesi alacaklarını söyleyerek rulolar halinde yüzlerce metrelik pamuk kumaş aldılar. İki Alman daha sonra alevleri ve gazı kontrol etmek için bir tüp ve bir de soba borusu aldılar. Günther 2 hafta harcayarak 40 yıllık manuel bir dikiş makinesinde 15 metre genişliğinde 20 metre uzunluğunda balon şeklinde torba benzeri bir şey dikti. Sıcak hava balonlarının altında gondol, hasır sepet ya da kapsüller olur. Brülörde yakıtın havayla optimum oranda karıştırılarak kontrol altında tam olarak yakılmasını sağlayan cihazdır. Peter, gondol ve brülör grubunu tek başına tasarladı ve yaptı. Gondol demir çerçeveden oluşuyordu. Saç metal bir zemini vardı. Brülör ise 2 adet 11 kilogramlık şişe sıvı doğal propan gazından yapılmıştı. Nisan 1978'de araç ilk kez arenaya çıktı. Bu sanat eserinin ilk test uçuşu olacaktı. İkili bir süre uygun bir test yeri aradı. Daha sonra sınırdan 10, Pösnik'ten de 30 kilometre uzaklıktaki çok uygun tenha bir orman keşfettiler. İlk denemelerinde brülörü yaktıktan sonra balonu şişirmeyi başaramadılar. Peter, sorunun balonun yere serili olmasından kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak haftalar süren çalışmalar hiçbir sonuç vermedi. İkili balonu uçurmayı bir türlü başaramadı. Haftalar sonra bir taş ocağı yakınında 25 metrelik bir uçurum buldular. Burada balonu şişirmeden önce asıp incelediler. Ancak bu denemeleri de başarısız oldu. Sonraki gün brülörü kullanmadan önce balonu ortam sıcaklığında havayla doldurup susturucu takıp sessizleştirdikleri motorlarıyla balonu şişirmeye çalışacaklardı. Ayrıca ev yapımı bir alev makineleri vardı. Bunu havayı daha hızlı ısıtmak için yapmışlardı. Artık her şey hazırdı. Şimdi tek yapmaları gereken balonu şişirmekti. Ancak saatler süren çabalar yine sonuç vermedi. Balonu uçuramadılar.
Ama artık üzülmeyi bırakmalılardı. Çünkü Peter bu kez sorunun kaynağını bulmuştu. Balonun yapımında kullandıkları kumaş büyük gözeneklere sahipti. Bu da balonun hava sızdırmasına sebep oluyordu. Bu hata onlara 2400 Doğu Alman markına mal oldu. Peter balonu birkaç hafta boyunca fırında yakarak yok etti. İkili birkaç gün sonra yerel bir mağazadan şemsiye örtüsü, çeşitli tafta ve naylon örnekleri de olmak üzere birkaç farklı kumaş satın aldı. Malzemenin ısı direncini test etmek için bir fırın kullandılar. Hangi malzemenin suda daha dayanıklı olacağını test etmek için elektrikli süpürge ve el yapımı özel bir cam tüp testi ekipmanı kurdular. Bu ekipmanlar hangi malzemenin en iyi olduğunu gün yüzüne çıkaracaklardı. Testler bittiğinde en iyi sonucu şemsiye kumaşı verdi. Performansı diğerlerinden iyiydi. Ama iyi olduğu başka bir konu daha vardı. Bu malzeme aynı zamanda en pahalısıydı da. Peter bu maliyeti karşılayamayacaklarını biliyordu. O yüzden mecburen tafta kumaşı tercih ettiler. Almanlar çok fazla şüphe uyandırmamak için yine uzaklardaki kasabaya gitti ve tafta kumaşı satın aldı. Sadece kumaş satın almak için 160 kilometre uzaktaki Leipzig'e gitmişlerdi. Bu kez yelken kulübüne üye olduklarını, kumaşı o yüzden satın aldıklarını söylediler. Peter ve Günther'in en büyük sorunu bir sıcak hava balonu inşa etmek değildi. En büyük sorun yakalanma tehlikeleriydi. İkili önce kumaş siparişi verdi. İçlerinde ise bir korku vardı. Bu sıra dışı siparişi güvenlik servisine bildirirlerse her şey sona erebilirdi. Ama korktukları şey olmadı. Sonraki gün mağazaya gidip kumaşı sorunsuzca aldılar. 800 metrelik bu kumaş için 4800 Doğu Alman marka ödediler. Eve dönerken kullandıkları ayaklı dikiş makinesini hızlandırmak için bir motor da satın aldılar. Günther bu motor sayesinde kumaşı eskiye nazaran çok daha hızlı dikti. Bir gün sonra ormana gittiklerinde balonu sadece 5 dakika içerisinde şişirmişlerdi. Ancak alttaki sepet bölümündeki brülör balonu yükseltebilecek kadar güçlü bir ısı yaratamıyordu. Propan tanklarının sayısını 2 katına çıkardılar. Farklı yakıt karışımları denediler. Ancak aylarca deneme yapmalarına rağmen sonuç tam bir hayal kırıklığı olmuştu. Günther bu işin olmayacağını söyleyerek pes etti. Benzinle çalışan ufak bir uçak ya da planör yapmanın daha mantıklı olacağını düşünüyordu. Peter ise pes etmemişti. Brülör'ü geliştirmeye devam etti. Haziran 1979'da propan tanklarının ters döndüğünde basınç yüzünden sıvı halden gaza dönüştüğünü fark etti. İşte bu daha büyük bir alev demekti. Peter bütün düzeneyi baştan aşağı yeniledi ve çok güçlü alevler üretmeyi başardı. 3 Temmuz günü ilk kaçış denemelerini gerçekleştireceklerdi. Peter ve ailesi Günther olmadan ormanın tenha bir bölgesinden yükseldiler. Peter'ın söylediğine göre saniyede 4 metre yükselerek toplam 2000 metre yüksekliğe ulaşabilmişlerdi. Ancak nemli hava balonu su buharıyla doldurup ağırlaştırdı ve inmesine sebep oldu. İniş aşaması oldukça sancılı geçmişti. Balon mayınlı bölgeden sadece 180 metre uzağa inmişti. Peter nerede olduklarını bilmiyordu. Dikkat çekmeden uzaklaşmak için 9 saat uğraş verdiler. İstihbarat servisinin kendilerini izlemelerinden korkuyorlardı. 14 kilometre uzaktaki araçlarına gitmek için yolu 5 kilometre daha uzatıp tenha yerlerden yürüdüler. Peter özenle arabadaki malzemeleri yok etti. Ancak balon yerli yerindeydi. Onu yok etmeden kaçmışlardı. Bu çok büyük bir hataydı. Peter eve döndüğünde yetkili isimlerin onları bulabileceğini biliyordu. Hemen Günther'in yanına gitti ve her şeyi anlattı. Günther'e tek çaremiz buradan hemen kaçmak dedi. 14 Ağustos günü Doğu Alman İstihbarat Servisi bir balon keşfettiklerini, bu büyük suçun faili hakkında bilgisi olanların hemen kendilerine ulaşmalarını istedi ve olay yerinde buldukları eşyaların ayrıntılı bir listesini yayınladı. Peter ve Günther ise telaşla 3. balonu inşa ediyorlardı. 6. haftanın sonunda 180 kilogram ağırlığında bir balon inşa ettiler. Balon 550 kilometre taşınma kapasitesine sahipti. 15 Eylül gecesi kaçış gerçekleşecekti. Peter'ın balonu şişirmek için 10 dakikaya, havayı ısıtmak içinse sadece 3 dakika ihtiyacı vardı. İki aile gece 1.30'da kalkış alanına geldi. Saat gece 2 gösterdiğinde 8 kişi balona bindi ve hemen yükseldiler. Biraz sonra alt bölümü zeminde tutan ipleri eş zamanlı olarak kesmemeleri yüzünden alevler kumaşa doğru sıçradı. Ama bu tip durumlar için önceden hazırlık yapmışlardı. Hemen yangın söndürücüyle müdahale ettiler. Sadece 9 dakika sonra 2000 metre yükseğe çıkmışlardı. Saatte 30 kilometre hızla batıya doğru sürükleniyorlardı.
Balon 2500 metre yükseldiğinde bile fark edilme ihtimalleri vardı. Ancak şansları yaver gitti. Doğu Alman hava trafik kontrolörleri onları fark etmedi. Ama bu hiç kimsenin onları görmediği anlamına gelmiyordu. Bir gece bekçisi havada uçan bir cisim görmüştü. Bunu hemen amirlerine bildirdi. Spot ışıkları açıldığında onlar ışığın ulaşamayacağı kadar yükseğe çıkmışlardı. Onları hiç kimse göremedi. Aile birçok kez sorunlarla karşılaştı. Alevler söndü, balon yırtıldı ama bir şekilde sınır kapısına kadar gelmeyi başardılar. İnmişlerdi. Fakat burası neresiydi? Batıya geçebilmişler miydi? Aile yere indiğinde Doğu mu yoksa Batı Almanya'da mı olduklarını bilmiyorlardı. İlk ipucu Doğu Almanya'dakinin aksine daha modern olan çiftlik ekipmanlarıydı. Bu çiftlikler Doğu'dakinin aksine devlet yönetimde olmayan ufak çiftliklerdi. Onlar Batı Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Naila kasabasının yakınına sadece 10 kilometre uzağına inmişlerdi. Yani başarmışlardı. İki aile iniş yaptıkları kasabaya Naila'ya yerleştiler. Peter televizyon tamircisi, Günther de araba tamircisi oldu. Peter hala arandıklarını düşündüğü için 1985'te İsveç'e taşındı. 1990'da birleşmeden hemen sonra eski evlerine geri döndü. Günther ise hep Almanya'daydı. Olaydan sonra Doğu Almanya sınır güvenliğini artırdı. Sınıra yakın olan bütün küçük havaalanlarını kapattı ve kumaş satın alımlarını sınırlandırdı. Onlar Batı Almanya'da rahata kavuşmuşken Peter'ın kardeşi Erik, kız kardeşi Maria ve bazı aile üyeleri tutuklandı. Bu firar hikayesi 1982 ve 2018 yıllarında Beyaz Perde'ye aktarıldı. Peter 2017 yılında 74 yaşındayken hayatını kaybetti. Balonsa bir sergide muhafaza ediliyor. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.